maceralı oldu dün de bugün. O yüzden bir tık geç çıktık. Bir de sınırı yanlış hesaplamışız. 180 diye düşünüyorduk. 300 sabah. Çok yorgunduk ama gece. Şimdi çıkacağız. Kaplanbek sınır kapısından Özbekistan'a geçiş yapacağız. Bir 300 kilometrelik oraya kadar yolumuz var. Ondan sonra Kayıttayız hocam. Evet, şu haritaya açıyorum. Tamam, evet. Evet, saat 10.40. Sıcaklığımız 38 derece. Bugün 16 Temmuz. Çarşamba. Şu anda Türkistan'da kaldığımız apart house. Konuk evinden diyelim. İrtifada 220. Onu da hemen söyleyelim. Unuttuk, evet. İrtifada 220. Biraz bugün geç çıkıyoruz, gayet doğal. Çünkü dün akşam odur budur derken videolarını çektiğimiz ve anlattığımız üzere çok işimiz vardı. Bir kısmını yaptık, bir kısmını yapmadık. Özsan'ın interkomunda bir sıkıntı vardı. Onu %50 çözdük. %50'sini de Taşkent'e bıraktık. Şimdi Türkistan'dan yaklaşık olarak da Çimkent'e doğru gidip Çimkent'e girmeden direkt Kaplanbek sınır kapısına yöneleceğiz. Kaplanbek sınır kapısı şu anda Kazakistan'la Özbekistan arasında kalan hemen hemen bildiğim kadarıyla tek kapı gibi. Bu da biraz yoğunluğa sebep oluyor. evet, yerel saat 11.40. Burası herhalde modern Türkistan, bayağı farklı bir yer. Evet, gördüğünüz gibi karşıda artık Şimkent'e geldik. Bundan sonra da yaklaşık 100 kilometre sonra falan sınır kapısı olan Kaplanbek sınır kapısına gelmiş olacağız. Burası Şimkent'in gelişen yüzü mü artık? Modern evlerin, apartmanların olduğu kısım daha çok. Çok büyük konut projeleri var, yani binlerce konutun olduğu. Oo, 40 derece gösteriyor abi. Evet, 40.8. Onu da kayıtlara geçirelim. Sağa geç bakayım. Geçebilecek misin? Şunun önünden geçeceğim. Ben şuradan geçeceğim. Çık, Sen ben beni kapattım. kapat. Kapattım. Tamam. Devam. Abi, Var evet. ha. Vallahi gölgede beklemeye razıyım yani. Deneyeyim mi? Yok, hiç gerek Yok. yok. Geliyor musun sen? Ben Geliyorum. seni göremiyorum. Çaprazındayım. Tamam, gördüm. Şimkent hakikaten çok büyük bir Kent. kentmiş. Öğreniyoruz. Yani yarım saattir, bir saattir geliyoruz. Bayağı yayılmış. Mal indi. Aleykümselam. CRF 250. Afrika TV'nin değil. Afrika TV mi bu dedi? Afrika single demedim. Merhaba. Selamünaleyküm. 41 derece. Evet, tam 41.3. Ha, saat 3.20. Yükseklik 534. Hava sıcaklığı 42 ve sınıra yaklaşık 110 kilometre yolumuz var. Evet, Özbekistan sınırına geldik. Kazak-Özbek, Kaplanbek sınırı burası. Şu anda uluslararası açık olan tek kapısı kaldı. O da bu. Bir hengameye giriyoruz az sonra. Gittikçe de işler çirkinleşiyor değil mi abi? Evet. Evet. Abi direkt Gümrüğe gidiyoruz. Devam. Şöyle gidiyorum işte ben. Dikkat et insanlara. Yavaş. Ayakta. Aga ne yapacağız bilemiyorum. Ayrı ayrı mı giriyoruz? Benim burnum ikisi de niye açık? Türkiye'de de ben de hiçbir şey görmemiş gibi davran. Yoksa ambulans çıkıyor. Tam o zaten. Tak diye bir şey dedi motordan. Benim teker senin şeye çarptı, plakaya. Ha. Bu nasıl bir şey ya? Abi adamlar koluma dokunup bir şey diyor benim. Abi sıraya geçin diyorlar, ne yapacağız? Tamam, geç diyeceksin ona ya. Evet, aynen öyle. He? Türkiye'den geliyoruz. Taşkent. Gezmeye, görmeye bakacağız. Pasport. Dur şu gözlüğü çıkarayım Hiç artık. acele etme, hiç acele etme. Tamam. Bir dakika hocam. Yine gel diyor. Recording. Tamam mısın? Bir dakika. Yok. Mahsus ses çıkar. Evet, şimdi Kazakistan tarafı bitti hocam. Şükür. O küçük yerde baktınız. Kapılar kapalı değil mi yine? İkisi de kapalı da hangisinde duracağız bilmiyorum şu. Aleykümselam kardeş. İyi, sağ ol, sen nasılsın? Nereye? Buraya. Böyle mi? Tamam. Öne geçelim mi, öne? Öne. Çok sıcak, ısıcak. Selam, tamam. Sağ ol. Özbekistan Republikası. Hadi hoş geldin aga. Sor. Buraya mı? Kardeş. Buraya. Ha, buraya dur diyor. Hepsini al, ehliyet. Şeyi almadılar bizden.
Beyaz kağıdı. Recording. Ha. Gel. Özlem uzatır mısın? Ah tamam. Hop. Geçmemiz 3 saat sürdü. Tam. Evet. Orta Asya sınırları böyle. Hani şikayetçi değiliz. Uzun sürüyor. Biraz sabır. Oraya git, buraya gel. Şunu damgalat. Abi dönüyorum. Tamam ben de verdim sinyali. Şimdi bir anda o parlak sokaklardan 50 yıl sonra Evet. önceye dönüyorsun. Evet. Ha. Geldin. Sola dön. Karşıda bir otel yazıyor ama orası mı? Orasıdır abi herhalde. Karşıya Evet, mı elegant. koyayım? Yok önüne koyayım. Vallahi önüne çek. Yukarı çıkıyorum Özlem. Çık abi. Hayırlı yolculuklar. ...17 Temmuz 2025 günlerden Perşembe. Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten selamlar. Yerel saat tam 10. Ne yapıyoruz? Yan çantaları sorun yaratmadı ama şuradaki toolbox'ı biraz ittiriyor. Belki offroad o da tekere sürter diye bir takım mühendislik çalışmaları deniyoruz gece gece. Uzun yolda olmanın güzel tarafı, keyifli tarafı bu. Saat kaç olursa olsun aklınız hep motorunuzda oluyor. Yola devam etmek istediğiniz için de onu sağlam ve yolda sorun çıkarmayacak şekilde tutmaya çalışıyorsunuz. Motorla ilgili bir sorun değil bu. Size zarar vermeyecek şekilde yolda yüklemeyle alakalı. Çok büyük bir sorun değil. Halledeceğiz. Kargo strapla halletmeyi düşünüyoruz. Evet, sona geldik. Aslında çok da güzel bir çalışma yaptık. Topluyoruz. Dakar ruhu değil mi abi bu? Evet. Dakar ruhu. Gece sabaha kadar motoru hazırlar. Sabah ready to race. Recording. Evet kayıttayız hocam. 18 Temmuz Cuma saat 11.36. Hava sıcaklığı 39.9. 40 dememekte direniyoruz. Şu anda kaldığımız otelden yağ değişimi yapacağımız adama doğru gidiyoruz. Adamda yağ da varmış. Yağı da değiştireceğiz. Evet, Taşkent 1966'da çok büyük bir deprem geçirmiş ve tamamen yıkılmış. Hani yolda giderken hem Taşkent'ten size böyle güzel parklar, caddeler falan gösterirken hem de biraz kısaca bahsedeyim. Çok büyük bir depremle tamamen yıkılmış ve 66'dan sonra yeniden kurulmuş. Çok eski zamanlardan beri Taşkent'te ilk çağlarda bile yerleşim var. Zaten İpek Yolu 1800 küsürlerde Alman tarihçinin İpek Yolu diye adlandırmasıyla İpek Yolu olan meşhur ticaret yolu zamanında da en önemli duraklardan bir tanesi. Taşkent Sovyet kentleri arasında Orta Asya'daki en iyi altyapıya sahip kent olarak geçiyor. Aslında bu da anlaşılabilir. 66'da tekrar yeniden kurulduysa tabii daha modern, daha düzgün yapmışlardır. Caddeler çok geniş, her tarafta parklar, şeyler ayrılmış durumda. Aynı zamanda Orta Asya'nın ilk metrosu ve uzun yıllar tek metrosu. Daha sonra sanırım Almaty'de bir metro açılmış ama uzun yıllar tek ve metro istasyonları da çok ünlüymüş. Bugün belki bir görme şansımız olur. Çok yeşil bir kent değil mi Özhan? Gördüğümüz şimdilik yeşil tabii. Gördüğümüz kadarıyla. Çok yemyeşil, parklar, ağaçlar her taraf. Artık Tanrı Dağı'nın en uç noktası. Tanrı Dağı silsilesinin kütlesinin en ucu burası. En uç, evet. Gelirken tırmandığımız 500-600 metrelik yerler 800 metrelik böyle küçük pas. parmağıydı artık. Hatta pas diyordu da çok komik geldi böyle 800 metrelik pas. Küçük parmağıydı Tanrı Dağı'nın. Tabii daha biz içlerini Kırgızistan'da esas yerlerini göreceğiz. Lenin Peak'i göreceğiz. Geldik herhalde diyorum. Evet. Şuralarda. Sola dönünce geldik diyor. İniyorum abiciğim. Evet biz yeri bulamayınca daha bulmak üzereyken amcam geldi. Bizi yoldan aldı.
Şu çadırın altında mı yapacağız abi? Neresi? Vallahi yaparız, hiç fark etmez. Yok yok, şöyle gölge bir yer olsun. Taşkent'te İvan'ın şimdi garajına geldik, sağ olsun internetten bulduk. Yağları değiştiriyoruz. Levent abi değiştiriyor. Ben de açtım, döküldü. Hem yağ hem filtreyi değiştireceğiz. Kaç yağ bulduk burada abi? 5100 de var değil mi motor? 5100, 7100, 7100 de var motor. 1040, 10-40. 10-30 çok incelmiş. 2050 diye bir yağ var. Evet. Motor için diyor ama bizim Evet. motor için değil sanırım. Evet. Evet, motorların ikisinin de bakımı bitti. Otelimize geri döneceğiz. Filtreyi değiştirdik, yağı değiştirdik. Yağlarımızı değiştirdik. İvan'ın garajından çıktık. Şimdi otelimize dönmeden şöyle küçük bir şehir turu atarak dönelim istiyoruz. Sol taraf mı? Yok. Önce de o yuvarlak işte abi. Eğer bir otopark, zaten motorla bir yerine girebilebiliyor mu? Otopark var Önünde mı? dursak bile yeter de bence. Tabii. Bence en sol şeritte kalalım. Bir gölge yer bulur, böyle dörtleri yakar, bir iki fotoğraf çeker. Biraz fazla döndük burası ama. bence. Gel gel. Bak şurada Sinyal orası yaktım. geliyor bana. Evet, şöyle motoru iyice yanaştırıyoruz. Burası Emir Timur Meydanı. Özbeklerin milli kahramanı. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu. Ve burada da büyük bir miras bırakmış. Onun yıkılışından sonra bile bir sürü hanlıklar onun soyundan devam etmişler burada. Okan Hanlığı, Buhar Hanlığı, Hiva Hanlığı gibi. Arkada üniversite var. Burası çok önemli. Burası yaya yolu. Çarşısı herhalde. Devlet binaları, Cumhuriyet binası da arkadaş. Biraz Meclis bence orası. Onu tam Özbek Türkçesiyle meclis demek istedi. Şuradaki beyaz binada meclis. Buraya yol verdi ama nereye gidiyor bilmiyoruz. Ha hocam, burası otopark girişi galiba. Tamam. Yok yok, gel yanıma, gel yanıma. Şöyle motoru kenara bırakıp biraz yürüyebilir miyiz orada diye. Evet, şimdi Azeri marketteyiz. Gördüğünüz gibi her şey var. Şu anda Migros'a girmiş gibiyiz resmen. Çıkmaz sokağın sonu bizim orası. Tatlış bir otel ya. Evet. Ay ay ay.
Evet, otelimizden ayrılıyoruz. Bugün 20 Temmuz Pazar. Saat 9:41. Sıcaklık 39 derece. Yüksekliğimiz ise 477 metre. 4 gün. Bugün 4. gün buraya gelelim değil mi? Tabii. Evet, evet abi, ben de inanamıyorum ama 16'sında geldik. 17, 18, 19 artık kovacaklardı neredeyse bizi. Taşkent'i fazla sevdik. daha uzun kalınması lazımdı. Biz biraz tabii hastalandık, biraz otelde kaldık. Motorlara bakım yaptığımızdan falan. Rahat, güzel, insanlar sakin, çocuklar ağlamıyor. Evet ya, 4 gün ağlayan çocuk duymadık. Böyle şey mi olur ya? Evet, şimdi bugün de aslında doğuya doğru süreceğiz. Taşkent'in bulunduğu çukurdan, oradan da artık Fargana Vadisi'ne gideceğiz. Zaten Opas'tan sonra Vargana başlıyor. Oradan sonra Fargana'ya gireceğiz. Bugün baştan da Mangan tarafına gitmeyi planlıyoruz. 2-3 gün Fargana'da olacağız. Oradan da çıkıp inşallah Tacikistan'da yolculuğumuza devam edeceğiz. Bu nasıl bir şehirleşme hocam? Sağda eski binalar, solda modern Taşkent bir yandan inşa ediliyor. Şurası da herhalde Sovyet zamanı metrosu sanırım. Recording. Anlat bakalım Fergana'yı Özhan Bey. Sağda Pamir Alay Dağları'nın uzantısı başladı. Bunun arkası artık işte Tacikistan ve dağ altında Pamir Dağları başlıyor. Bu Alay Dağları'nda da geçiş dağı deniyor. Pamir ile Tanrı Dağları arasındaki geçiş dağları. Solumuzda daha sonra o pası geçtiğimizde Tanrı Dağları'nın en batı uzantısı başlayacak, alacak yerleri. Arası da zaten Fargana Vadisi, göreceğimiz gibi. Evet, coğrafi Sağ ol abi. olarak böyle. Evet. Tarihi olarak da Fergana zaten İpek yolunun en önemli duraklarından bir tanesi. Çünkü biz de nasıl çölü geçtiğimizde harap olduysak ve Taşkent'te 4 günde kendimize geldiysek, tarihte de çölü geçen develer, insanlar, hayvanlar hepsi çölü geçtikten sonra bir bakıma ihtiyaç duyuyorlardı. Bu Fergana Vadisi de o kadar bereketli ki herhalde şu anda görülüyor. Çok sulak, toprağı çok güzel, her yerden fışkırıyor. Onun için tarih boyunca burası hep bir hem yerleşime sahne olmuş. Antik yerleşimlerden biri buluntular var bu bölgede. Tarih boyunca da burayı ele geçirmek için çok büyük savaşlar olmuş. Hatta Büyük İskender bile gelip buraları ele geçirmiş. Fergana Vadisi şu anda 3 ülke tarafından paylaşılıyor. Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan. Biz üçüne de gideceğiz. Angren'de geldik bu arada, ilk şehir. Evet, Fergana'daki ilk kasabamız Angren kasabası. Şu anda Angren kasabasından geçiyoruz. Fergana tabii çok bereketli bir yer olduğu için yerleşim de çok yoğun. Şu parmağımla gösterdiğim yerler, demin de dediğim gibi Pamir Alay, geçiş dağları. Fargana'ya da giriş yapıyoruz artık. O olan başlarda bunlar herhalde aga. Burgutlar mı? Evet, Burgut pardon. Bize Fergana'yı böyle anlatmadılar. Bize Fergana'yı böyle anlatmadılar. Abi kamyonlar sağa, arabalar sola. Sola gel istersen. Evet, şu anda 2100 metrelerden de aşağıya inerek 850 metreye geldik. ovaya indik. Burası artık Fergana Ovası diyebileceğimiz bir yer. Bunlara patır diyorlar. Özbek ekmeğinin adı. Namangan'a yaklaşık 70 kilometre kaldı. Tabii sıcak, acıktık. Zirvede bir 29-30'ları gördük 2200'de. Tekrar indik sonra. Burgu muydu? Burgut Dağ'da. İnince de bir açsana abi. Böyle patır deniyor bunlara. Bayağı, bilmiyorum. Tandır ekmeği gibi. Sonra yanına şöyle gösterelim. Ya, kurut. Namangan'a 64 kilometre kaldı. Kurtlardan sonra Fargana'ya değişti. Fergana Vadisi tüm insanlık tarihinde çok önemli bir yer. Evet. Az önce de durduk. Patırla kurut yedik. Videosunu çektim bildirim üzerine. Çok tatlı 2-3 hanımefendiyle tanıştık.
selfie'ler, malfrenler, makara kukara. Türkiye. Fotoğraf da çektim. Ben de Türk'üm diyor bak şeydeki. Canım benim. Arabadaki. He, Türkiye. Evet ben de Türk'üm dedi. Herkes Türk. Hayır o anlam değil. Özbekim demiyor yani hoca geldik bizim mekanlara. Domates yiyoruz mu domates? Burada ara sıra durup domatesi böyle elma gibi, armut gibi Özhan'la ikimiz birer tane yiyip yola devam ediyoruz. Evet, Ços'ta geldik. Burası bıçak ve kalpaklarıyla ünlü. Evet, burası zaten solda bıçakları yazıyor. Bıçakları. Aslında durup birine bakabiliriz ama Kitaplar. evet, üniversitesiyle mi? Az önce içeride de çektim bıçakları. Şimdi durduk burada Levent abiyle. Niye? Çünkü karpuz da yiyeceğiz. Aynı bıçakçının tezgahı. Sordum sen mi yapıyorsun bıçağı? Babamla dedem yapıyor dedi. Anlaşabildiğimiz kadarıyla dedim demir buradan mı çıkıyor? Temir de buradan dedi. Şükran karpuzları yetiştiren kişi, satan kişi hem de bu bıçak olayını anlatmıştı. Bize karpuz şimdi yaptı. Fargana'dan sağ olasın. Evet. Afiyet olsun. Ah ya. Rahmet. Diyorum ki yarım elma gönül olma. Hayatımızda ne onlar biz bilmiyoruz ama güzel şeyler bırakıyoruz. Güzel hisler, anladın mı? Evet, Namangan merkeze geldik. Halkı selamlayarak, bütün yol halkı selamlamakla geçti. Namangan merkezinde bir çayhane bulacağız. Meşhur imiş. Orada bir çay falan içip yolumuza devam edeceğiz Andijan'a doğru. O kadar gelişmiş çıktı ki ben burayı tam tersi böyle gayet ilkel küçük köylerin olduğu yer beklerken. Özden şöyle küçük bir kasaba. Duracağız Evet, evet. böyle. Her şey sefil falan hani öyle. Orient romantizmiyim ben Ha, hala. evet. Özhan Dornier, kendisi Dornier. Le Dernier Oriental. Yani kalan son Oriental olduğu için. Kayıttayız. Yandaki Aman teyzem üstüme geliyorsun ama. Sağlı sollu artık kime selam vereceğimizi bilemiyoruz. Herkes de buna da Demirel gibi şöyle. Selamünaleyküm. Türkiye. Islık. Halkı selamlaya Namangan'a girdik. dolanıyoruz, geziyoruz. Türkiye'den. İzmir. Şey gibi lan, Dünya Kupası'nı kazanmış Türk sporcuların İstanbul'da gezisi gibi anasını satayım ya. Şu ayakta gideyim bari de selamlayayım arada insanları. Hah, orası çok iyi. Şöyle girelim de. Böyle mineralli bir su, soda moda bir şey bakalım da. Recording. Intercom. Evet, Namangan'da şöyle bir serinledik, ferahladık. Şimdi Fargana'nın Özbekistan'daki en uçu olan Andijan'a gidiyoruz. Andijan'ın da karşısı zaten Oş. Selamünaleyküm. Özbekistan'da inanılmaz bir Covid hamlesi var. İnanılmaz. Yani yeni şehir, komple yeni büyük şehirler kuruyorlar. Akyol. Yani Q lezzeti için biraz daha sert K'li. Yani iyi yolların olsun, beyaz yolların olsun anlamını taşıyor. Çok Namangan'dan Andijan'a doğru devam ediyorduk. Fergana Ovası'nda çok verimli tabii burası. Özhan dedi ki abi ben hiç pamuğu çok yakından görmedim dedi. Şimdi pamuk şöyle oluyor hocam. Anlatsana. Önce bunlara tarak deniyor. Bizim tabii Aydın ağzıyla. Tabii bilmiyoruz. söyle. Şimdi bu önce böyle oluyor. Çok güzel ya dokusu. Şimdi o bir süre sonra Özhan Sonra böyle mi sonra oluyor? dökülüyor. İçinden bu pamuk işte bak. siktir. Bak Oha. pamuğu al eline. Babür yurdu bak sağa. Andijan'a hoş klepsiz. Babür yurdu Andijan'a hoş geldiniz yazıyor. Babürlere de evet Levent abiye bağlanıyoruz. Sayın Levent Şen, duyabiliyor musunuz bizi? Şu anda Babür Yurdu'ndan, olayın merkezinden bildiriyorum sayın seyirciler. Burası Babür Yurdu Andijan. Babür İmparator Hanedanı'nın kurucusu Babür Han. Burada Andijan'da doğmuş. Hindistan'a gidip Hindistan'da bir hanedan kurarak Babür Hanedanı olarak Hindistan'ı çok uzun yıllar, tam bilmiyorum ya 300 sene, 500 sene, 600 sene olabilir, bakarız. Bildiğimiz kadarıyla biliyorsunuz bu Tac Mahal Babür Hanedanı'ndan Şahcihan zamanında yapılmış bir eşi için. Babür Hanedanı'nın kurucusunun topraklarındayız ve şu anda Andijan'a giriyoruz yavaş yavaş. Yaklaşık bir 5-6 kilometre şehir merkezine kaldı. Bizim Selçuklu mimarisiyle ne kadar benzeşiyor değil mi? Zaten hani Horasan durumu abi. Evet, Horasan. Artık biraz da o taraflardayız çünkü. Evet. Şunlardan biri. Evet abi gir şöyle sola. Gir. Bir dakika. Evet, Andijan'a gelir gelmez ki az sonra çekeceğiz. Hostelde oda kapattık diyelim birer. Sonra sorduk en iyi yemekler buradaymış. Burasının adı Boston Şaşlık, yani Boston semtinin adı Şaşlık'ta şaşlık şiş kebap. Bir sürü şiş
bir kebapçı var böyle. Biz şundakinde yedik. O beğendik onu. Bir sürü var. Bir karşıda. Daha şu taraflarda falan da var. Yedik, karnımızı doyurduk. Böyle bir cadde. Şimdi bir taksi çağırdık. Cami Medrese diye bir komplekse gideceğiz. Onu ziyaret edeceğiz. Günaydınlar. Ayın 21'i bugün. Saat tam 9. Şu otelde kaldık. Şöyle. Az sonra çıkacağız yola. İlk hedef Fergana. Sonra da bu geceyi Kokand'da bitirmeyi düşünüyoruz. Var mı bir şey abi? Yok. Başta Babür. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok nemli. Babür heykeline gideceğiz önce. Oradan da Kokand'a geçeceğiz. Görüşürüz. Hadi. Yürü. Hayatlarına bir renk geldi değil mi onların şimdi? Hem de nasıl? Evet, bir keşmekeş çıktık. Kendimizi attık. Bugün 21 Temmuz Pazartesi. Evet, hava sıcaklığı 35 derece ama nem oranı çok yüksek. Nem fena, nem. Yükseklik 500 metre. Saat 9:05. Şimdi Andijan'dan yavaş yavaş çıkacağız. Giderken bir Babür İmparatorluğu'nun ve hanedanının kurucusu olup 338 sene Hindistan'a hükmetmiş olan Babür Hanedanı'nın kurucusu Ziyaüddin Muhammed Babür'ün heykelini görmeye çalışacağız. Çünkü doğum yeri Andijan. Çok ilginç değil mi ya? Nereleri? Barınamamış buralarda. Dayısı Buhara Hanı'ymış, bilmem nesi Semerkant şeyiymiş, akrabaları. Ailece zengin yani. Bu da Fergana'nın başındaymış. Bunu devamlı buna sefer düzenleyip bunu yıpratmışlar. Çünkü çok küçük geçmiş. 12 yaşında geçmiş tahta. 12 Sonra? yaşında tahta geçince tabii yıpratmışlar bunu. Devamlı dövmüşler. Bu da buralardan kaçmış, sığınmış. Yanında Yavaş, 3-4 kişiyle bu hikayesini anlattım ya sana. Çok komik. Kaçıyor, gidiyor da Hindukuş Dağları'na. Artık buralarda yurt edinemiyor kendine. Tahtını da kaybediyor. Yanında 3-5 kişiyle. Sonra gözünü o sıralar biraz böyle zayıf olduğunu, savaşçı bir kişilik ama. Yaşı da çok küçük daha aslında. Yanında 3-5 kişiyle bu bir kadının evine sığınıyor. Kadının kardeşi zamanında İskender'in Hindistan seferine falan katılmış. Ona böyle devamlı Afganistan, Hindistan oralar anlatıyor falan. Bu da etkileniyor. Diyor ki ben madem buraları yurt edinemiyorum gideyim oralara. Yavaş. Bu arada Hindikuş Dağları Afganistan'la böyle başlıyor. Pakistan'ın birazını kapsıyor. Adam ondan sonra orada gözüne kestirince başlıyor bu Türk illerindeki savaşçı topluluklara lan gelin burada gelin burada bir ülke var ele geçirilecek diye. Çünkü Babür İmparatorluğunu kurunca sadece Hindistan değil, Pakistan, Afganistan, Hindistan'ın kuzeyi komple buraları ele geçiriyor ya. Ve 330 sene ve İngilizler son veriyor. Çok enteresan. Babür enteresan kişilik hocam ama. Hep konuştuk ya. Evet. Adam Geçeceğim şöyle gel. Çağatay Türkçesiyle Divan. divanı, manzumeleri, beyitleri, eserleri yani Savaşıp yazmış diyorsun. 48 yaşında da vefat ediyor. O kadar çok şey sığdırıyor ki. Önce Afganistan taraflarını ele geçiriyor. Pakistan'ı falan. Sonra burada Şah İsmail bunun buradan gitmesine sebep olan Şeybani yani Özbeklerin
kralını ya da sultanını öldürünce Şah İsmail, vay diyor benim artık topraklarımı geri alırım deyip geri geliyor. Ve hakikaten bu Fergana Vadisi'ni tekrar, hatta daha ileri gidip Semerkant'ı, her tarafı ele geçiriyor. Ama bunları yaparken çok enteresan, kendisi Sünni olmasına rağmen Şii gibi davranıyor. Kırmızı külah takıyor. Şah İsmail adına hutbe ve para bastırıp hutbe okutturuyor falan. Çok değişik şeyler. Abi gelsin şehircilik öğrensin millet. Biraz da Doğu'nun ilmini alsınlar. Batı'nın değil. Batı'nın ahlaksızlığını, Doğu'nun ilmini alsınlar. Yani Özbekler, Türkler hepsi birden, Buharalılar, Semerkant hepsi birden Babür'ü burada tutmamak için, ana yurdundan kovmak için her şeyi yapmışlar. Sonra adam öldükten sonra da onunla gurur duyup her tarafa heykellerini yapmışlar. Babür'ün torunları izliyorlar. Yolda detaylı anlattığımız Babür'ün heykeline geldik. Babür Hanedanı'nın kurucusu. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 Türk devletinde, her bir yıldız 16 Türk devletini temsil eder. O 16 Türk devletinden bir tanesi de Babür İmparatorluğu'na aittir. Recording. Evet, kayıttayız. Şu anda Asaka Tumanı'na girdik. Andijan'a herhalde 15-20 kilometre uzaktaydı. Hiç zaten kesintisiz yerleşim var. Çok güzel şehirleşmesi, sokaklar. Bir de Asaka'da bu Chevrolet'in bir montaj, Şu anda kadrajında görünen bütün arabalar Chevrolet senin. Hepsi. hepsi. Özbekistan'ın ekonomik merkezi değil mi? Bizim şey gibi Gebze, Sakarya, Adapazarı, bu bölge Geri kalan Özbekistan'ın en muhafazakar. Bizim Sakarya, Adapazarı bölgesi nasıl muhafazakar, biraz daha muhafazakarsa, Salsa Majore'ye giriş gibi İtalya'da ya. Abi herkes korna çalıyor, herkes selam veriyor. Abi camdan sarkıyor çocuklar ya. İranlılar gibi oldular bunlar da. Burası Kuva. Kuva merkezde böyle. Biraz daha bunlar, kıyafetler böyle değişti biraz. Benzin kaynıyor mu sende? Ben de Şu anda kaynıyor. hayır. Deli gibi ekmek satıyorlar. Recording. Evet. Şu anda Margilan'a yavaş yavaş giriş yaptık. Burası Fergana Vadisi'nde 10. yüzyılda, özellikle İpek Yolu zamanında Fergana'nın en büyük kenti Margilan. Fergana Vadisi'nin ipekleriyle çok ünlü Han Atlası. Han Atlası deniyor. Burada dokunan ve tüm coğrafyada çok aranıyor. İpek Yolu'nun gittiği bütün coğrafyalarda ve sanırım o zamanlarda 20 milyon metre ipek kumaş dokunuyormuş. Turistik öge olarak kalmış olsa da eski ipek fabrikası mı Özsan gideceğimiz yer? Neydi? İpek fabrikası diye geçiyor. Faaliyet var mı hala bilemem. Bir kompleks gibi sanki. Hemen buraya 15 kilometre mesafede Ruslar Fergana diye bir kent kuruyorlar. Kale kent gibi. Biraz sonra oraya da bir şöyle uğrayacağız. Yeni Margilan da deniyormuş oraya. Evet. Yeni Margilan. Arabanın arkasında duruyorum. Dur bakalım. Bence Şu ara sokağa mı girelim? Karşıda yerler var. Ben bir bekleyeyim. Şey olsun. Tamam. Tamam. Ben Şuradan bekliyorum. geçeceğim tersten, tamam. Giriyorum ben buraya. Sen hallet işini. Açarak gel. Açık mı kamera? Müskü, kuru yemiş, birer tane muz yiyerekten yola çıkmıştık. Saati neredeyse şu anda 12 olmuş. Acıktık. Bir yerde durduk. Recording. Ayın 21'i Temmuz. Saat 1'i çeyrek geçiyor herhalde saat. Levent abi amcayla konuşuyor. Amca Ankara'da çalışmış benim duyduğum kadarıyla. Çalışmaya gelmiş Ankara'ya. Burada her gün bir şekilde Türkiye'de çalışan birileri, lokantadaki, kasadaki çocuk Türkiye'de çalışmış. Her gün birileri, en az birkaç kişiyle denk geliyoruz Türkiye'de çalışan. Çok ilginç. Türkiye'den geldik. Türkiye'den geldik. Yedik sağ ol. Yedik yemek. Sağ ol çok sağ ol. Rahmet. Burası. Gir abi. Yodgorlik. Gir. İçeride arabalar var, gir. Burası. Şu tam karşımız bak. Evet abi. Evet, burası da artık ipek fabrikasına geldik. Bunlar koza değil mi aga? Evet, ipek kozalarını haşlama çok sıcak. So as I told you, silkworms eat mulberry leaf. Oh yeah, yeah. Kozadan çıkışını gördük. İpliğe dönüşünü gördük. Boyanışını gördük. Burası da artık son haline geldiği noktalar. Nasıl abi? Çok güzel bir tur oldu. Dinlendik.
ufak bir alışveriş yaptık. Hanımlara sürpriz. Arkadaşın çok iyi İngilizcesi var. Çok yardımcı oldu. Bizim macera Evet. gezisi döndü, turistik geziyor zaten. Valla. Okey. Şimdi Fargana'ya gidiyoruz. Vadiye adını veren, şimdi İpek yolunun adını veren İpekçi'den çıkıp Vadiye adını veren Fergana kentine doğru yola çıktık. Aynen öyle oldu. Yavaş. Abi üstüme niye kırıyorsun? Hatta tam da Fargana sticker. Tamam sakin. Yine halk selamlaya geldik farkındaysan. Yap. Evet Fargana'ya girdik. Kapısından da geçtik gate. Yalnız abi Fergana'ya girişe bak ha. Abi hatırlatma tamam bitti o iş. Bitti o iş bitti. Fergana havaalanı varmış. 2 tane biri international, biri domestik. Çok Sen mahrumiyet öyle hakikaten. Yok yedek benzini alacakmış da. Yok aksakallı dedelerden öğüt dinleyecekmiş de dede korktu. Aksakallı dedeler. Dur açayım mı? Açma. Bunları hiç yayınlamıyorum. Muhtarım ben seneye Fergana'da. Buradan Hindistan'a kadar giderim. Şu anda Fergana'nın tozlu yollarında bata çıkan ve gerçek bir adventure ruhunu yakalamış durumdayız. Camel Tropi'nin bir tık daha zoru diyebiliriz burası için. Bak bu yolun sonunda böyle bir Brandenburg kapısı gibi bir yer var. Gördüm. Oraya kadar bir gidelim. Olur. Yolun karşı tarafında senin dediğin yer. Oradan dönelim gelelim. Ama Rus mimarisinin gerçekten güzel örnekleri var arada hocam. Fargana Davlat Üniversitesi. Hemen yanında da bu kafe tabii üniversite olunca. Bu kafe çok güzeldi. Sola bak. Ne yazıyor orada? Park Ahmet işte. Fargoni. İşte park. Oraya bak buraya girebiliriz motorla oraya. Rus ama Çarlık dönemi. Çarlık dönemi. Margilan çok eski bir yerleşim kent. Ta İpek Yolu zamanlarından bile Fergana'nın en büyük kentiyken Fergana Vadisi'nin burada bir kent yok aslında. 1880'lere doğru 1878'lerde Ruslar gelip buraya bir kale ve şehir kurmaya başlıyorlar. Tam böyle Çarlık döneminin son yılları artık burası. Esas Margilan var. Evet. Margilan. Margilan var. Buraya yeni Margilan diyorlar ilk başta. Ama sonra Fergana adını veriyorlar. Fergana adı çok sonra veriliyor. Tabii. Yakın tarihte yani. O kadar 70'lerde mi ne? Evet. Ama burada onun için çok tarihi bir şey yok. Dikkat ediyorsunuz hiçbir böyle soğan kubbe görmedik mesela. Cami görmedik, medrese görmedik, hiçbir şey görmedik. Çok çıkıyor sağa sola. Karşıdaki bakıyor. bina çok güzelmiş. Evet abi. Belli ki idari bir bina o. Ahmet El Fergani işte burası. Evet. Herhalde ileride de heykeli vardır diye düşünüyorum. Abi polisler geliyor. Gelsin abi. Turiste pek bir şey demiyorlar fark etmediysen. Evet. Her yere girip çıkıyoruz. Evet zorluklar içinde geçen Fargana şehri turumuz düşe kalka. Değil mi abi? Evet. Bitiyor ve girdiğimiz kapıdan çıkıyoruz. Yani şöyle yüzüme yakından bir zoom yapayım. Halimi görüyorsunuz. Bir de Özlem'in şöyle. Benim yandı yavrular artık güneşten. Ama çok eğleniyoruz. Perişanız durumdayız. Yol kenarı durduk. Toros'ta gezerkenki gibi. Aykut abi. Görükler hemen de gelin dediler size bir ayran verelim dediler. Tuzlu ayran. Çok güzel ya. Çok yorulduk. Cidden yani güneş sıcak yordu. Çok terliyoruz. Sabahın 9'undan beri hep terliyoruz. Terlemek de yoruyor zaten malum. Enerjiyle terliyorsunuz. Ne kadar su içtiğimi hatırlamıyorum artık sudan midem bulandı. Yani hani böyle altına bir şey koymak lazım. Ayran içelim dedik. Yemekten sonra bile su artık fazla geldi. Durum bu. Rüştör'e geldik. Kütahya'daki bu seramik vazo gibi. Çin'i vazo gerçi o. Rüştör'ün de olayı seramik. Şöyle bir içinden tozunu alıp fazla vakit kaybetmeyip Kokan'a doğru devam edeceğiz. Başında da yazıyor. Welcome to Kokan. Hoş bulduk. Aynen. Otele gidiyoruz başta bir. Çünkü çok Bugün 22 Temmuz Salı saat 10. Hava sıcaklığı şimdiden 37, hissedilen 55 ve yüksekliğimiz de kaç derece, kaç metre? 395, evet 400 metre. Kokant'taki Rohat Otel'den şu anda çıktık. Giderken önce bir Kokant Hanlığı'nın hanlarından Hüdayar Han adına yapılmış saray var. O sarayı görebilirsek bir onu görmek istiyoruz. Bu sıcakta hakikaten bir yerleri gezmeye çalışmak hem de motorla gerçek macera bu. Her yerden U dönüş yapabiliyorsunuz ve bu yasal. Tam şu kadınların olduğu yere kadar Çıkayım mı gidebiliriz. abi? Çıkıyorum. Hadi bakalım.
Sonra balansın neden bozuldu? Yarım odur. Çok mu açık oldu, iyi mi? Yok abi tam çıkıyor. Anca. Evet şimdi İki tane çekileceğiz. tamam. Bir geniş açı. Bir çekim yapmak istiyorduk. Buraya tripodunu kuruyor şu anda. Evet. Kokan'dan çıktık. Halkı selamlayarak Taşkent'e doğru seyir ediyoruz. Hiçbir şey anlamadım. Olsun bir şey dedi tamam diyeceğiz. Önümüzdekilerin üstünü aradılar abi bildiğin. Sağ olsunlar. Dikkatli gidin diyor Özbekistan'dan çıkana kadar diyor. Öyle mi dedi? Yani hani öyle demek istiyor herhalde. Abi eldiven girmiyor yalnız ele artık. Benim de fermuarla akşam bir sabunlayayım ben ya. Benimki Şişti mi? Ne yaptı fermuar? Ha, He. benim sağ elim onu buz akşam. buz yapacağım, akşam buz yapacağım. Evet, sadece ehliyete baktılar, dikkatli olun dediler. Evet, bir daha Taşkent'e hoş geldik. Taşkent'te hoş kelepsiz yaptık. Elegant Family Hotel'e gidiyoruz. Geldik Taşkent'e, şimdi aynı otelde kalacağız. Yarın da 90-100 kilometre sürüşten sonra Tacikistan sınırına gireceğiz. Oradan da 60-70 kilometre sonra Rujan'da varmış olacağız. Arda ile buluşmayı düşünüyoruz bugün. I've been down and I'm wondering why these little black clouds keep walking around.